Sevgili arkadaşlarım, bir Föş Para Analiz kanalı ortak cansız yayınına da hoş geldiniz. Banttan yayın yapıyoruz ama bunun pazartesi günü karşınıza gelmesini ve sizin de keyifle izlemenizi bekliyorum. Değerli arkadaşlar, benim görevim ekonomiyi yorumlamak ama yer yer siyaset ve jeopolitik risklere de girmek durumunda kalıyoruz. Çünkü ekonomi bütünsel bir branş. Hem insan davranışlarını anlatıyor. Bu nedenle insan davranışlarını etkileyen ve klasik ekonomi içinde olmayan pek çok konuyla yer yer gündeme almazsak analizimiz eksik kalır. İkincisi 400'e yakın video çektim. Galiba hepsinde aynı şeyi söyledim ama yine tekrarlayacağım. Türkiye Robinson Crusoe'nun yaşadığı ıssız bir ada değil. Biz dünya ekonomisinin kenarından ortalarına doğru kaymış, global tedarik zincirlerine ve özellikle son zamanlarda da Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de karşılaştığımız sorun ve fırsatlar nedeniyle dünyanın jeostratejik yapısına tamamen eklemlenmiş, onun kritik parçalarından biri haline gelmiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla dünyada ne olup bittiğini anlamazsak, en azından Türkiye'yi etkilediği kadar olan kısmını gözden geçirmezsek ekonomik analizimiz eksik kalır. Bu nedenle de bugünkü konum size göstereyim. Trump mı, Biden mı? Bence Trump ve Biden arasındaki başkanlık yarışı belki de Amerika'nın 21. yüzyıldaki en kritik tercihlerinden birisi olacak. Amerika'ya da değineceğim tabii ki ama ben daha çok Trump veya Biden başkanlığında dünya siyaseti ve ekonomisinin nasıl etkileyeceğini anlatmakla başlayacağım. Ve daha sonra da Biden mı, Trump mı Türkiye için daha yararlı olur sorusuna cevap vereceğim. Tabii özellikle Türkiye'de anketlerin çok kötü bir ünü var. Hemen hiçbir zaman gerçeği keşfedemezler. Seçmen onları hep yanıltır diye bir yanılgı var. Bu doğru değil. Ben 20 yıldır anketleri takip ediyorum. 2015'te ikinci seçim haricinde anketler %100 olmasa bile kimin kazanacağını ve ne bileyim seçime katılan 10 parti varsa bunlardan 8'inin performansını gayet güzel kestirdiler. Anket ortalamayla çalışmakta fayda vardır. Dolayısıyla anketlere güveniyorum. Yapılan hataların da sebebini anlıyoruz ve bunlar düzeltiliyor. Trump ve Biden yarışına da bu açıdan bakacağım. Yani anketleri kullanacağım. Ama başlamadan önce klasik olarak şu SPK'dan gelen uyarıyı buraya bir kez daha koyuyorum. Lütfen televizyonlardan ve sosyal medya kanallarından yatırım tavsiyesi almayın. Bunların herhangi bir geçerliliği yoktur. Size ancak SPK ve Borsa İstanbul tarafından sertifikalandırılmış uzmanlarla görüşmek yatırım konusunda başarıya eriştirir. Bunu hep tekrarlamamın çok önemli bir nedeni var. Çünkü ben sizden gelen yorumların hepsini olmasa bile çoğunu dikkatle okuyorum. Biliyorum bazılarından da çok şey öğreniyorum. Hemen her yayında sevgili bir kardeşim bu adamın söylediği tam tersini yaptım zengin oldum diyor. Çok nadiren de ya bu adam hakikaten bir kahin ne söylese yapıyorum zengin oluyorum diye ama bu anketlere göre bu oran 1/10 civarında filan. Halbuki ben hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermek niyetinde değilim. SPK'dan filan çekindiğim için değil, vicdanımdan çekindiğim için. Yani insanlar yatırımlarını kendi kararlarıyla yapmalılar ve bunun bütün sorumlularına da katlanmalılar. Dolayısıyla ben sadece 30 yıldır bu piyasalarda ekmeğini kazanmış, yazmış bir insan olarak birikimlerimi paylaşıyorum. Siz bundan bir yatırım sonucu çıkartırsanız burada sorumluluk tamamen size ait olacak. Şimdi arkadaşlar biz hemen konumuza gelelim. Bir kez daha önünüze koyuyorum bugünkü menümüzü. Trump mı Biden mı? İlk önce anketlere bakalım. Biden'ın kazanması çok daha kolay. Şimdi bunu anlatmaya çalışayım.
Şu anda ortalamada yani seçimler Kasım'ın ilk pazarı diyebiliyorum. O da ne zaman oluyor? Kasım'ın ilk pazarı biri ya 8'inde, belki de 8'indedir herhalde. Demek ki bir 60-70 gün daha kaldı. Bu süre zarfında anketler de değişebilir. Ama anketlerin değişmesi çok kolay değil. Şu anda Trump son zamanlarda Biden son zamanlarda başkanlık yarışlarında gördüğümüz en istikrarlı oy oranlarından birine sahip. Ortalamada Trump'ın 6 puan önünde gidiyor. Şimdi bu anketleri beğenmeyenler veyahut da bundan bir önceki seçimde Hillary Clinton'ın Trump'ın önünde gitmesine rağmen son anda kaybetmesini hatırlayanlar bunlara pek güvenilmez diyor. Bunu söyleyenler yalnız amatör gözlemciler veyahut da köşe yazarları değil. Aynı zamanda biliyorsunuz İngiltere'de bu tür şeyler üzerine bahis de oynanabiliyor. Bahis sitelerinde bir ara Biden'ın kazanacağı neredeyse %90 kesindi. Şimdi artık %50 oldu. Yani bahisçiler, bu işe profesyonel olarak yatırım yapanlar Biden veya Trump'ın kazanmasına eşit olasılık tanıyorlar. Bana sorarsanız Biden'ın kazanması %65 civarında bir ihtimal. Ve önümüzdeki günlerde de bu olasılığın yükselmesini bekliyorum. Eğer geçmiş seferde anketlerin ne hatalar yaptığını tespit edebilirsek, bunlar düzeltildi mi sorusuna cevap bulursak, bu yarışın kazananını kestirmek de daha kolay olacak. Bir kere bundan önce anketler eyalet bazında sonuçlardan çok ulusal bazda sonuçlara bakıyorlardı ve orada hep Hillary Clinton önde çıkıyordu. Halbuki Amerika'nın çok garip bir seçmeni var, seçim usulü var. Cumhurbaşkanını halk seçmiyor. Cumhurbaşkanını halkın seçerek bu işte görevlendirildiği Electoral College adını verdiğimiz bir delegeler konseyi seçiyor. Ve bunlar için de eyalet bazında anketleri çok iyi izlemek lazım. İkincisi, 2016'da utangaç seçmen sendromu vardı. Yani Trump'a oy vermeyi planlayan ama anketörlere bunu söylemeyen, şu veya bu nedenden dolayı çok sayıda seçmen vardı. Üçüncüsü, geçen seçimde Eylül başında seçmenlerin takriben %13 kararsızdı. Bu sefer bu oran %4'e kadar inmiş durumda. Ve anketörler de kızgın beyaz insan dediğimiz, işte ya diğer azınlıklara kızdıkları için ya globalleşmenin getirdiği işsizliğe kızdığı için Trump'a oy veren, hissi oy veren seçmenleri iyi tespit edemedi. Bu sefer bütün bunlar düzeltildi. Şu anda dediğim gibi çok az kararsız seçmen kaldı. Ve önümüzdeki gelişmeler, anketlerde yok, kendim söylüyorum. Biden lehine çalışıyor. Birincisi, şu anda hangi konularda Trump, hangi konularda Biden daha iyi olur diye sorarsanız Amerikan seçmenine, ekonomide Trump önde gidiyor. Onun dışında işte dünya ile ilişkilerden adalete, Amerika'da ara vermeyen ve şiddetle yüklü zenci, beyaz veyahut da ırk ayrımcılığı çatışmalarına kadar hemen hemen bütün konularda Biden daha önde gidiyor. Ben Amerikan ekonomisinin Ağustos ayından itibaren yavaş yavaş irtifa kaybedeceğini ve Kasım'a girdiğimizde de oldukça derin bir resesyonun içine saplanacağı düşüncesindeyim. Bunun en önemli nedenlerinden biri tabii Covid-19 salgını. Amerika'da öne alınamıyor. İşte bir ara New York'u vurdu. Daha doğrusu Kuzeydoğu Atlantik kıyılarını vurdu. Daha sonra Güneydoğu eyaletlerine ve Kaliforniya'ya yayıldı. Şimdi orada yavaşlarken yavaş yavaş Ohio, Wisconsin, Iowa gibi Orta Batı eyaletlerine kaymaya başladı. Ama bu salgının başlıca sorumlusu, bu kadar kötüye gitmesinin başlıca sorumlusu Trump. Çünkü Trump, Bolsonaro gibi, Putin gibi hastalığı ciddiye almıyor. İşte kinin ilacı alarak, yani
sıtma ilacı alarak geçebileceğine inanıyor ve sık sık tıp otoritelerinin bu konudaki görüşlerine de müdahale ediyor. Trump'ın şu andaki umudu Kasım'da halka uygulanabilecek etkin bir aşının keşfedilmesi, ama o konuda Dünya Sağlık Örgütü'nü dinliyorum. Yok öyle bir şey. Aşı olacak ama gelecek sene yazdan önce hazır olmaz. Tabii Covid salgını yalnız Amerika'ya değil, Türkiye'de de ekonomik faaliyete çok ciddi bir darbe vuruyor. Bunu başka bir videoda inceleyeceğim müsaadenizle. Bunun da ötesinde Amerika'da Beyaz Saray'la Kongre işsizlerin ödemelerini arttıracak olan ikinci mali pakette anlaşamıyorlar. İşsizlik Amerika'da çok ciddi bir sorun. Cuma günü Amerika tarım dışı istihdam verilerini izlemişsinizdir. 1,4 milyon civarında istihdam kazanımı vardı. Ama epidemi başladığı günden bu yana kaybedilen istihdamın %50'si dahi geri alınamadı. Ve yaz heyecanı geçtikten sonra da geri alınamayacak. İstihdam olmayınca tüketim olmaz. Tüketim olmayınca da özellikle hizmet sektörü batmaya başlar. Amerika'da seri iflaslar, yalnız benim değil, Jay Powell'ın ve Fed'in FOMC Para Politikası Komitesi'nde en önemli korkularından biri. Özetle söylemek gerekirse seçim günü yaklaştığında Trump'ın tek avantajı olan ekonomiyi daha iyi yönettiğine dair algımda değişeceği düşüncesindeyim. Bu yüzden hiçbir zaman kesin olamayız. Bazen son anda yaşanan olaylar gidişatı veya seçmenin aklını çelebilir. Dolayısıyla Biden'ın kazanmasına şu anda %65 veriyorum. Peki o zaman ikinci maddemize geçelim. Trump kazanırsa Amerika'ya ne olur sorusuna cevap vermeye çalışıyorum. Vallahi arkadaşlar, yani Amerika'nın demokrasisini beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama dünyanın en köklü demokrasilerinden biridir. Trump'ın demokrasinin kurumsal yapısına çok ağır zarar verdiğini biliyoruz. İşte atadığı yargıçlardan kongreyle geçinememesine ve özellikle bu son çatışmalarda tarafsız, bütün halkın başkanı gibi değil, ırkçı beyazların, faşist beyazların avukatı gibi konuşmasından Amerika'nın demokratik yapısına çok büyük bir zarar verdiğini düşünüyorum. Ve eğer bir 4 yıl daha seçilirse de Amerika tamamen kendi içine gömülerek demokrasisini kurtarma veyahut da daha otoriter bir yönetime geçme kavgası verecek. Bu tabii Amerika'da sabit sermaye yatırımları ve tüketici güveni açısından hiç de hoş bir şey değil. Trump'ın düşük vergilerle piyasalara daha faydalı olacağı şeklinde bir görüş var. Olabilir ama arkadaşlar, piyasalar ekonominin yararına çalışmıyor. Onlar kendi ceplerine çalışıyorlar. Amerika'da vergilerin yüksek olması değil sorun, gelir adaletsizliği en büyük sorun. Biden da belki bazı vergileri yükseltecek ama gelir adaletsizliğini azaltacak tedbirler alacak. Ve bunun yanında da bu süre gelen zenci, beyaz veyahut da işte ırkçılık sürtüşmesinde çok daha tarafsız ve yatıştırıcı bir rol oynayacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla konsensüs olmasa bile genel görüşün tersine ben Biden'ın Amerika'nın demokratik yapısının korunmasında ve ekonomik istikrarında Trump'a nazaran çok daha başarılı olacağı düşüncesindeyim. Geçelim bir sonraki maddemize. Yine dünya açısından Biden'ın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü dünyadaki sürtüşmelerin çoğunun reel nedenleri var. Ama Trump'ın bunlara yaklaşım şekli işlerin çığırından çıkmasına neden oluyor. Trump'ın bir zararı daha var. Belki buradan çok hissetmiyoruz ama Trump, Avrupa Birliği, NATO, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, işte iklim değişikliğiyle mücadele anlaşması, yani Paris Protokolü gibi şeylere inanmıyor. Amerika'yı bütün bunlardan çekmek düşüncesinde. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'ne fonlamayı kesti. Dünya Ticaret Örgütü'nde baltalıyor. Halbuki Dünya Ticaret Örgütü, biz de sık sık yararlanıyoruz. Yani dumping yapanlara dava açıyoruz. Ticari haklarımızı orada savunuyoruz. Dünyada ticaret barışının ve ahenginin sağlanması için çok önemli bir kurum.
Aynı zamanda tabii biz NATO üyesiyiz ve NATO ile yer yer fikir ayrılıklarımız olsa da genel olarak NATO şemsiyesinden yararlanıyoruz ve NATO ile özellikle Karadeniz'de, Afganistan'da ve Kafkaslar'da yakın işbirliği ve Balkanlar'da özür dilerim çok yakın işbirliği yapıyoruz. Dolayısıyla NATO'nun zayıflatılması bizim işimize gelmez. Her şeyden önce yalnız Türkiye'nin değil bütün NATO üyelerinin savunma harcamaları artmak zorunda eğer Trump başkan seçilirse. Tabii en önemli konu da ABD ile Çin arasındaki gerginlik. Bu Trump'a mahsus politika değil. Bu konuda kendimizi aldatmayalım. Amerika ile Çin arasında hatta bunu da daha genişleterek Amerika ile işte Yahudi-Hristiyan medeniyet dediğimiz Batı arasında bir değerler çatışması başladı değerli arkadaşlarım. Bu değerler çatışması mecburen ekonomik rekabete dönecek. Askeri rekabete döneceğini zannetmiyorum. Her iki tarafta da nükleer füze olduğu sürece savaş çok zor. Ama bu rekabetin biz ticaret savaşı boyutlarını yaşadık. Dünya ekonomisine verdiği zararı gördük. Şimdi teknoloji boyutunu yaşıyoruz. İşte TikTok'tan WeChat'e kadar pek çok aplikasyon, Çin aplikasyonu Amerika'da yasaklanıyor. Amerika Trump'ın başkanlığı altında Çin'in hemen hemen bütün teknolojik inkişafını kesmek niyetinde. Bunun arkasından da finansal yaptırımlar gelecek. Bu politikalar Biden altında değişir mi? Genel yapı olarak yani Çin'i tehdit etme anlamında değişmez. Ama bunlar daha makul bir şekilde icra edilir. Çin'le pazarlık yapılır. Amerika veyahut da Batı Çin'in hangi taraflarını sevmiyorsa bunların değiştirilmesini ister. Çin de bunu kabul eder veya etmeyebilir. Yine Türkiye ile dünya arasındaki konu arkadaşlar şu anda kan kardeşlerimiz olan Uygurlara Çin'de resmen 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin Yahudilere yaptıkları muamele layık görülüyor. Ve maalesef bizde milliyetçi bir ittifak var. AKP ve MHP arasında. Ben bu konuda çok fazla itiraz edildiğini duymuyorum. Çok özür dilerim. Çin'den elde edeceğimiz menfaatler uğruna Uygurlu kardeşlerimizi yalnız bıraktık. Myanmar'daki Müslümanlara ilgi gösterip atalarımız olan Uygurların kendi kaderlerine terk edilmesi şahsen benim affedebileceğim bir şey değil. Biden bu konuda da çok ciddi bir şekilde Çin'in üstüne gidecek. Özetle söylemek gerekirse Çin ve Batı ortak değerlerde uzlaşmadıkları sürece ABD-Çin gerginliği devam edecek ve dünya ekonomisine kalıcı bir yara açacak. Ancak Biden başkanlığı altında bu sorunların zamana yayılması gerek ikili görüşmelerle gerek uluslararası platformlarda uzlaşma, arbitrasyonla, hakemlik mekanizmalarıyla çözülmeleri biraz daha yüksek ihtimal taşıyor benim görüşümde. Yine aynı şekilde Biden'ın Dünya Ticaret Örgütü, NATO, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi gibi az çok dünyayı çekip çeviren ulusüstü kurumlara daha çok ilgi göstermesini, Trump'ın Rusya ile garip dostluğunun yerini yine Avrupa Birliği ile ve Japonya ile çok yakın işbirliğinin almasını bekliyorum. Tabii bu şahsi görüşüm olur, bana katılmayabilirsiniz. Amerika'nın boşalttığı yere Çin ve Rusya giriyor. Ben Amerika iyidir demiyorum ama Çin ve Rusya ile karşılaştırdığımda Amerika'nın dünyaya daha az zarar verdiği düşüncesindeyim. Dolayısıyla Amerika'nın kendi isteğiyle nüfus kaybederken o boşluğu Rusya ve Çin'in doldurması beni çok endişelendiriyor. Ve gelelim en son konuya sevgili arkadaşlar. Belki de buraya kalan kısmı atlayabilirsiniz. Şu anda kaçıncı dakikadaymışız? 19. dakikadan başlayabilirsiniz. Trump ve Sayın Başkanımız Erdoğan'ın dostluğu bize çok şey kazandırdı diyemem ama pek çok şeyi kaybetmemizi Amerika ile aramızda sayısız başlıklara yayılan ihtilafların açık bir diplomatik savaşa dönmesini de engelledi. Mesela Trump işte
kongredeki cumhuriyetçiler üzerindeki nüfuzu vasıtasıyla Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını engelliyor. Halkbank davasına lehimize müdahil olduğuna dair çok çeşitli kitaplar var. Kitaplarda bahsediliyor bu konudan. Şimdi bunların hiçbirisi Biden başkanlığı döneminde olmayacak. Ben Türkiye'nin de açıkçası Biden'ın başkanlığına hazırlık yaptığına emin değilim. Veyahut da Biden başkan olsa da bize bir zararı dokunmaz şeklinde bir düşünce var. Bunu nereden anlıyorum? İşte geçen hafta Sayın Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu, biz Rusya'dan daha fazla S-4 alırız. Bunun dışında eğer batılı müttefiklerimiz vermezlerse daha fazla teknolojik olarak gelişmiş silah da alırız şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii olayın bir Türkiye'nin S-400'e ihtiyacı var mı? Veyahut da bunu batıdan daha iyi şartlarla temin edebilir mi gibi teknik boyutları var. Bir de olayın siyasi boyutu var. Batı'nın bu olaya bakışı çok basit. Yani sen NATO üyesiysen, Batı ittifakının bir parçasıysan Rusya'dan gelişmiş silah satın alamazsın kardeşim. Haklı veya haksız. Kongre bu konuda pek çok yaptırım yasası tasarladı, gündeme getirdi. Fakat bunlar dediğim gibi Trump ve Cumhuriyetçi Başkan McConnell sayesinde hiçbir zaman yasa aşamasına gelemedi. Bunlara genelde genel başlık altında kağıtsa yaptırımları diyoruz. Ve kağıtsa yaptırımları çok hafif, yani kişiye yönelik olanlardan çok geniş, yani SWIFT'ten atılmaya kadar, bütün finansal ilişkilerin dondurulmasına kadar büyük bir yelpazede uygulanabiliyor. Eğer Kongre bu tür yasalar çıkartırsa Biden bunları veto etmez. Türkiye'yi o şekilde koruması için bir nedeni yok. Yine aynı şekilde Halkbank davasının sonuçları konusunda tahmin yapamam. Ben hukuk uzmanı değilim. Ama Trump'ın müdahil olmadığı bir ortamda davanın aleyhimize sonuçlanması ihtimalini de göz önünde bulundurmamız lazım. Bakın, bir kez daha söylüyorum. Halkbank kanuna aykırı bir şey yaptı iddiasında değilim. Ama örnek olarak söylüyorum. Amerikan mahkemesi işte Halkbank İran yaptırımlarımızı ihlal etti, 5 milyar dolar ceza ödeyecek derse bundan kurtulma şansımız da yok. Çünkü ödemezsek bir daha Amerikan bankalarından kredi alamayız. Amerika'da tahvil ihraç edemeyiz. Ve dediğim gibi en son aşamada global ödemeler sistemi olan SWIFT'ten çıkartılmamız söz konusudur. Şunu da eklemekte fayda var. Trump'a rağmen Amerika'nın Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimini destekleyici davranışlarının sona ermediğini görüyoruz. İşte nitekim Kıbrıs Rum kesimine askeri ambargo kalktı. Bu konuda bir yanlış anlamayı da düzeltmek isterim. Kimse Kıbrıs Rumlara silah satacak değil. İşte radar ekipmanları, jipler vesaire vesaire gibi şeyler satacak. Yanlış anlamayın, bu da çok kötü tabii. Niye satsınlar yani? Kıbrıs Rumlar agresör, saldırgan rolünde ve adadaki Türkleri kovmak istiyorlar. Doğu Akdeniz'de de davamızın haklı olduğunu, umarım barışla çözüleceğini, ama eğer barışla çözülmezse haklarımızı askeri güçle savunmamızın en doğal hakkımız olduğunu da buradan ifade etmek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Trump'ın yapmadığını Biden ne yapabilir? Yani tabii ki Amerika'nın Rumlara yardım etmesi daha kolay, ama geçmişte Türkiye ile Yunanistan arasındaki uzlaşmazlıklara baktığınızda Kıbrıs sorunu hariç bunların Amerikan hakemliği altında çözüldüğünü veyahut da çözülmesinin çok daha kolay olduğunu görüyorsunuz. Ben Biden'ın Trump'ın aksine Orta Doğu'ya çok daha dikkat edeceği düşüncesindeyim. Ve burada da Türkiye'nin haklı tezlerini en azından dinlemesi şansını görüyorum. Tabii şunu ihmal etmemek lazım arkadaşlar. Diplomaside dostluklar çok nadirdir. Türkiye, Azerbaycan, Amerika, İngiltere arasında veyahut da Amerika, İsrail arasında olduğu gibi. Onun dışında diplomasi bir çıkar ilişkisidir. Başka bir ülke sizin menfaatlerinize zarar verir ya da sizin uygulamak istediğiniz küresel politikaya karşı hamleler yapar, onu sabote etmeye kalkarsa siz de elinizde ne imkan varsa ceza uygularsınız. Türkiye ile Amerikan ilişkisi de bu düzeydedir. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki de bu düzeydedir. Dolayısıyla Biden'ın da ilk yapacağı Türkiye'ye
şu konularda bize destek ol. Mesela işte Suriye ve Irak konusunda Rusya'ya karşı biraz daha mesafeli davran. Bunun karşılığında biz de yaptırımları unutalım. Gerekirse Türkiye'ye kredi akımını kolaylaştırıcı adımlar atalım diyeceğini düşünüyorum. Tabii şu andaki görünüm Sayın Erdoğan'ın bunları kabul etmeyeceği. Dolayısıyla Biden'ın seçilmesi halinde Kasım'da seçiliyor, Ocak'ta işbaşı yapıyor. Türkiye'ye yaptırım korkusunun piyasalarda çok ciddi bir çalkantıya neden olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de mesela Integral TV'de Artunç Kocabalkan'da çektiğim videolarda döviz kurunda en az 1-2 ay daha sıçrama beklemediğimi söyledim. Ama Biden'ın seçilmesi dahi şart değil, seçileceği kesinleşirse ya da böyle bir algı oluşursa piyasalar önce dövizde sonra tahvillerde yaptırımların Türkiye'ye olan zararını iskonto edeceklerdir. Şu anda bile zaten dolar TL işte 5.40 civarında Merkez Bankası ve kamu bankalarının müdahaleleriyle savunuluyor. Kışın döviz girişleri daha da azalacak ve en azından enerji anlamında döviz çıkışları çoğalacak. Tonla vadesi gelen dış borcumuz var. Bunun en az %30'unun itfa edilmesini yani yeniden borçlanılmamasını bekliyorum. Dolayısıyla zaten zor bir döviz denkleminin içine giriyoruz. Bunların üstüne bir de Biden'ın seçilmesi Türkiye açısından çok sıkıntılı bir dönemin habercisi olabilir. Yani eğer Biden seçilir ve Türkiye ile Amerika arasındaki işbirliği müzakereleri olumlu sonuç vermezse ben Türkiye'nin sert bir kur şoku yiyeceğini, yani yine 2018 Ağustos'unda Rahip Brunson vakasında olduğu gibi Türk lirasının %20, %30 değer kaybedeceğini tahmin edebiliyorum. Sevgili arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Biraz uzadı. Bundan sonra videolarımı kısaltmaya çalışacağım ama bunlar hakikaten çok zorlu ve çapraşık konular. Bu yüzden biraz uzun videolara gerek duyuluyor. Sizden ricalarım olacak. İkincisi İngilizce bir web sitemiz var. Şurada görüyorsunuz. PA Turkey. Kendi yararınız için veyahut da İngilizce bilen arkadaşlarınızla paylaşmak için siteyi bir ziyaret etmenizi rica ederim. Yine aynı zamanda hep tekrarladığım gibi bugünlerde çekemedim ama Real Turkey diye bir YouTube kanalımız var. Orada da Türkiye'nin gerçek sorunlarını ve Türkiye'nin pozisyonlarını İngilizce bilen dünya toplumuna anlatmaya çalışıyorum. En azından bir kez göz atmanızı rica ederim. Hepinize çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Amerika'nın başkanlık yarışı dünyaya ve hayırlı olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun diyerek sözlerimi bitiriyorum. Sağlıklı kalın lütfen.